Evet, öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün eğiticinin eğitimi seminerler dizisi kapsamında konumuz sınıf yönetimi. Tüm yapılan eğitim seminerlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Bir diğerinin tamamlayıcısı niteliğindedir. Eminim bugün de sınıf yönetimi kapsamında benim aktaracağım bilgi ve tecrübeler diğer duymuş olduğunuz, özümsemiş olduğunuz bilgilere tamamlayıcı niteliği katacaktır. Şimdiden dinlediğiniz için, paylaşımda bulunduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Sınıf yönetimi dediğimiz zaman temel hedefimiz öğrenme verimliliğidir. Öğrenme verimliliğinden de kastımız bizim öğrenciyi kazanmak. Yani bu sınıfın içerisinde tanımladığımız sınıf kavramı öğrenme ortamı aslında. Ve bir öğretmenin temel hedefi bu kapsam içerisinde öğrencimizi sınıfın etkinliklerine katarak aktif katılımını sağlayarak öğrencimizi kazanabilmek. Bunu örneklerle de ifade edeceğiz ilerleyen dakikalarda ama burada kalıcı öğrenmek de öğrenme verimliliğinin içerisinde yer alan önemli bir unsur. Bunlar neyle bağlantılıdır? Daha önceki yapılan seminerlerde bunlardan defalarca bahsedildiğine inanıyorum. Bizim misyon ve vizyonumuz içerisinde kaliteyi artırmaktır. Kaliteyi artırmak da en temel nereden başlıyor? Öğrenme ortamının verimliliğinin sağlanmasından başlıyor ve bunun içerisinde de biz öğrenci memnuniyetine kadar uzanan kalite standartları ve sürecinde öğrencimizin ne kadar kalıcı öğrendiğine yönelik dikkate alınır faaliyetlerde bulunmamız gerekmektedir. Bunlar kaliteyi artırmak, misyon ve vizyon çalışmaları içerisinde ta sınıf ortamına kadar uzanan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Kapsamlı bir yönetim şekli içerisinde temel hedefimiz katılımcılığı sağlanmak ve öğrenciyi kazanmak olmalıdır. Sınıf yönetimi dediğimiz zaman biz kısaca sınıf yönetimini ve sınıfı bir orkestranın yönetilmesi, bir sanat olmasını temel hedef alıyoruz. Ve daha doğrusu bunu temel hedeften ziyade benzetmeye çalışıyoruz orkestraya. Orkestrayı yönetir şekilde bir yönetimden söz etmeliyiz. Bir sanat ortaya koyacak şekilde yönettiğimizi ifade etmeliyiz. Ama bunun temelinde de aradığımız nokta şudur: öğrencimizi tanımak ve beklentilerinin neler olduğunun farkında olmak. Bunu geçen seminerde de aslında ben dile getirmiştim. Öğrenciyi tanımak çok önemli bir unsur. Orkestranın şefi olabilirsiniz sınıf yöneticisi olarak ama orkestrayı oluşturan elemanların kimler olduğunu, ne beklediğini, hatta ne ses çıkardığının da farkında olmamız gerekiyor. Bunun iyi yönetilebilmesini sağlayabilmek için. Metaforlara önemli olduğuna inanıyorum ben. Metafor ve benzetmelerin önemli bir unsur olduğuna inanıyorum ve atom karıncalar da böyle sürekli dikkatimi çeken hayvancıklardır, böyle doğada gezinen. Bunu sınıf ortamında nasıl uyarlayabiliriz diye hep düşünürüm. Atom karıncalar ve sınıf ne ilişkisi olabilir düşündüğümüz zaman aslında burada takım ruhunun ve birbirine etkileşimin ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte izleyelim, yorumlayalım. Belki daha önce görmüşsünüzdür takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu. Sadece atom karınca için değil, penguenler için de değil, yengeçler için de değil aslında.
biz insanoğlu içinde yardımlaşma, paylaşma ve yardımlaşma, paylaşmanın desteğiyle verimliliğe ulaşma çok önemli bir olay. Bunun en güzel örneği de karıncalar örneğiyle başlıyor. Takım içerisinde birbirine dayanışarak öğrenme çok önemli. Bu bir yandan da şunu gösteriyor bize. Bir başkasının hayatına küçük dokunuşlar yapmak büyük olaylara, büyük neticelere de sebep olabiliyor. Bu da önemli bizim için. Sınıf ortamındaki öğrencilerimizi de düşünecek olursak, kendi aralarında yardımlaşma ve birbirleriyle etkileşim çok önemli. Ve gelelim şimdi sınıf yönetiminin içerisinde yer alacağı temalara veya hangi yönetim boyutlarını dikkate alacağımız konusuna. Bunlardan birincisi davranış yönetimi. Davranış yönetimi içerisinde biliyoruz ki sınıf içerisinde etkileşim ve iletişim varsa, ki bu sadece öğrenci ve öğretmen arasında değildir, öğrenciler arasında da bir etkileşim ve iletişim söz konusudur. Bunlar içerisinde biz bu davranışları nasıl etkin yönetebileceğimiz konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Olumlu iklim oluşturma, iklim dediğimiz noktada sınıf ortamının havası, atmosferinden söz ediyoruz. O ortam ne kadar ılımlı, olumlu, pozitif ve yapıcı olarak gelişebiliyorsa, sınıf içerisindeki etkileşim ve iletişim de o kadar faydalı ve birbirine etkili olacaktır. Yani karıncalardan verdiğimiz örnek gibi birbirlerine o kadar pozitif yaklaşım, birbirleriyle o kadar etkileşim iyi olacak ki öğrenebilme, kalıcı öğrenebilme ve etkileşim gerçekleşebilsin. Davranış yönetimi boyutu içerisinde sorunun kaynağını anlamak diye önemli bir strateji var. Sınıf içerisinde gerçekleşen problemlerin ve sorunların kaynağı bilinmesi gerekiyor. Bazen evet görmezden gelebileceğimiz durumlar olabilecek. O da önemli bir strateji önümüze çıkan. Ama sorunun kaynağının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu yönde en fazla üzerinde durduğumuz davranış yönetiminde ya davranışın önlenmesi stratejilerini uygularız ya da davranışların değiştirilmesi yolunda bir takım stratejilerimizi ortaya koyarız. Bu boyutlar davranış yönetimi içerisinde yer almaktadır. Bu stratejilerin neler olduğunu sunumun sonunda bir açıklamaya çalışacağım. Plan ve program etkinlikleri yönetimi, sınıf yönetimini hem etkileyen hem de yönetim boyutu olarak karşımıza çıkan bir noktadır. Bunlar zaten diğer sunumlarda ele alınmıştır. İçeriğin ne olacağı, planlarımızın neler olacağı, anlattığım diğer bir sunumda strateji ve yöntemlerimizin neler olduğu. Bunların seçimi ve planlanması da en başta belirtmiş olduğumuz iklimin oluşmasında etkilidir. Davranış yönetimini de etkileyecek niteliktedir. Kullanacağınız yöntemin yanlış olması, sınıf içerisindeki iklimin olumsuz yönde ilerlemesine ve davranış problemlerinin olmasına, istenmeyen davranışların yaşanmasına sebebiyet verebilir. Ek öğretim, ödevler, projeler, hangi etkinlik ve faaliyetleri planlayacağımız içerik anlamında önemli bir rol taşımaktadır. Zaman yönetimi, sınıf yönetimi kapsamında ele aldığımız bir diğer yönetilmesi gereken önemli bir durum. Şunu söyleriz hep,
Zamanın verimli kullanması. Zamanın verimli kullanılması ne demektir? 40 dakikanın 40 dakika sürecek şekilde kullanılması değil. Yani biz miktara bakmıyoruz. Bu zamanın kaliteli şekilde kullanılmasına bakıyoruz. Çok şey konuşursunuz. Bir tek kelime kalıcı olarak karşı tarafa aktarılmamıştır, yansımamıştır. İşte o zaman zaman yönetimi noktasında da bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı, zamanın hem davranış yönetiminde hem de plan programlar yönetiminde de bize bir engel olarak karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Fiziki koşulların yönetimi, bu da önemli. Çok sıcak bir ortamda çok zamanlı, çok uzun süreli bir ders anlattığımızı düşünelim veya çok kalabalık bir sınıfta grup çalışması yapmaya çalışırken, grup çalışması yapmamız gereken bir yerde fiziki koşulları oluşturulmadığını düşünelim. O orkestranın ses gürültüsü yaratacağının farkında olmamız gerekiyor. Yani beklediğimiz heyecan ve orkestranın ahenkli sesi çıkmayacak, İstenmediğimiz davranışlarla karşı karşıya kalabileceğimizi bilmemiz gerekmektedir. Bu nedenle yerleşim düzeni, ısı, renk, ses, ışık, bunlar da belki küçük, çoğu zamanda önemseyemeyecek derecede basit konular olarak karşımızda bulunuyor ama çok fazla yönetilmesi gereken konular olarak dikkate alınması gerekiyor. İlişki yönetimi, sınıf içerisindeki iletişim ve ilişkilerin yönetilmesi çok önemli. Burada bizi ayakta tutabilecek, bu yönetimi başarılı bir şekilde sağlayabilmemizi sağlayacak bir takım unsurlar vardır. Bunlardan bazıları disiplin ve kurallardır. Öğrencilerle birlikte ortaya konulan disiplin ve kural anlayışıdır. Burada öğrenciler üzerinde otorite kurulması anlamında söylemiyorum. Bir takım anlaşma, sözleşme gibi düşünülmesi gerekiyor disiplin ve kuralların. Karşınızdaki kişiler kabulleniş sağladığı sürece ortaya koyduğunuz kurallar ve disiplin işleyiş sağlayacaktır. Bunlar da önemli hem öğretmen öğrenci arasında hem de öğrencilerin kendisi arasında bu kuralların benimsenmesi ve kabullenmesi önemli bir durum. Sınıf yönetimi dediğimiz zaman bir takım kapsam ve faaliyetlerimiz var ortaya konulan. Bunlar uyguladığımız yaklaşımlar, sınıf yönetimi yaklaşımlarımız birden fazla veya hepsi hangisini tercih ettiğimiz noktasıdır. Sınıf ortamını etkileyen faktörler nelerdir? Sınıf ortamını biz öğrencilerimizle baş başa kaldığımız zaman başka hangi faktörler bizim hiç bilmediğimiz şekilde sınıfımızın içerisine yansıyor? Onun da farkında olmamız gerekiyor. Daha önce de dedik, fiziki düzen, yerleşim düzeni ve fiziki düzen bizim için çok önemli. Disiplin ve kurallar. İletişim, etkileşim, zaman yönetimi, istenmeyen davranışların yönetilmesi ki burada en önemli nokta bir davranışın oluşmadan önce önlenmesi çok önemli. Davranışın oluşması, istenmeyen davranış oluştuktan sonra harcayacağımız çaba, emek ve zaman bizim için kalıcı öğrenme sürecine yapacağımız yatırımda engel olarak karşımıza çıkıyor. Yani zaman tasarrufu ve bu ekonomiklik ilkesi dediğimiz, daha önce bahsettiğimiz konulara da ters düşecektir. Bu nedenle
önlenmesi noktasında B planlı hareket etmemiz gerekiyor. Olduktan sonra sınıf içerisinde değiştirmekle harcayacağımız zamanı daha güzel şeylere harcamamız gerekecektir. Bir takım sınıf yönetimi yaklaşımları var. Bunların hangisi en iyidir diye hep soruyoruz. Biz aslında cevabı yaklaşımlar arasında en iyisi, en kötüsü olarak değil karşımıza çıkan, mevcut duruma uygun yaklaşımın ve stratejinin kullanılmasıdır doğrusu. İyisi veya kötüsü tartışılmamaktadır. Bunların detayına fazla girmeyeceğim. Sınıf yönetiminin boyutları. Sınıfı biz sosyal bir ortam olarak kabul görüyoruz ve biz sınıfımızın yönetilmesi noktasında bu boyutların da farkında olmamız gerekir. Ki zaten bunları farkında olmamız gerekir derken siz birebir yaşıyorsunuz. Her halükarda bizim yaşadığımız gerçekler bunlar. Bu gerçekler nelerdir? Örneğin çok boyutluluk. Bu ortamda bile bir düşündüğümüzde sadece dinleme boyutu yoktur. İnsanlar birbiri arasında etkileşim yapıyorsa birden fazla olayın gerçekleştiği noktasını da göz ardı edemeyiz. Eş zamanlılık, aynı anda çok fazla olayın olması. Bu da hem en başta dediğimiz gibi bir olaydan belki birden fazla sonuç çıkabileceği gibi eş zamanlılıkta da aynı anda birden fazla olayın da gerçekleştiğini görebiliyoruz. Çabukluk ilkesi, bu biz göz açıp kapayıncaya kadar oluşabilen bir davranış da olabilir. İstenmeyen davranış için de geçerli bu. Bizim farkına varmadan olup bitmiş sönmüş bir davranış bile karşı karşıya kalabiliyoruz. Tahmin edilememezlik. Sınıf yönetimi hem yapılan çalışmalarda, özellikle de sınıf kültürü üzerine yapılacak çalışmalar en zor çalışmalar olarak görüyorum ben. Sizler de bunu birebir yaşıyorsunuz. Çünkü doğası gereği tahmin edilememezlik söz konusudur. Yani bugün sınıfa girdiğiniz zaman şunları yaşayacağım ve sınıftan çıkacağım diyemiyorsunuz. Neyle karşı karşıya kalacağımızın hiçbirimiz farkında değiliz. Alenilik dediğimiz noktada her şey, burada bile sınıf ortamında yaşanan her şey hepimizin gözleri önünde olacak açık bir şekilde ve tarih boyutu var dediğimiz, sonunda iletişime dayandırıyoruz. Biz bir yaşantı, bir paylaşım söz konusu olacak. Sınıf yönetiminin doğasında da paylaşım ve iletişim olacak. Bu nedenle tarih boyutu olduğunu da görmekteyiz. Etkileyen faktörler, sınıf yönetimini ve sınıfı etkileyen faktörlere baktığımızda öncelikle öğretmenin kişisel özellikleri, tolerans çok önemli bir kişisel niteliktir, dikkate almamız gereken. Bazen bazı davranışları göz ardı etmemiz gerekecek, tolerans göstermemiz gerekecek. Bu noktada da neyi unutmamamız gerekiyor? Birçok sunumda size bundan da bahsedilmiştir. Kuşaklar arası değişen niteliklerin de bizim tolerans gücümüzü dengelememiz gerektiğini ortaya koyacak. Bir önceki sunumda da bahsetmiştik yönetsel etkililik kavramında. İşte bu da o noktada etkin hale geliyor. Yönetsel duygusal güçlülüğümüzü kontrol altına almamız gerekecek. Toleranslı olmaya gayret göstermemiz gerekecek. Eskiden cep telefonlarının kullanılması çok sert bir tutumla kullanılamaz, olmaz dediğimiz noktada bugün
bir takım çalışmalar cep telefonları, tabletlerin sınıfta kullanılması gerekliliğini, hatta yeni kuşağın bunlardan bağımlılığını kolay koparamadığı için bizim o davranışı göze batacak bir davranış olarak değerlendirmememiz gerektiğini de ortaya koymaktadır. Bunları bilimsel çalışmalar da desteklemektedir. Yani çocuk veya genç telefonla oynuyor, bir iki defa telefonla oynadı veya telefona baktı diye bunu ciddi bir mesele haline getirmememiz gerekiyor günümüz çağında. Çünkü bir başka deyişle empati yapmamız gerekiyor. Empati, ben onun yerinde otursaydım acaba bizler de hangi kuşak olsak bile telefondan ayrı durabiliyor muyuz diye sorgulamamız gerekiyor. Bizim kullandığımız yöntem ve teknikler sınıf ortamımızı ve öğrenme ortamımızı kesinlikle etkiler. İstenmeyen davranışlar olmaya başladığında sıklıkla telefon kullanımı, arkadaşıyla konuşma, sınıfta yer değiştirme, eğer bunlara tolerans gücümüze göre istenmeyen davranış olarak tanımlıyorsak, bizim yöntem ve tekniklerimizde de bir planı çizmemiz gerektiği, yerinde oturmuyorsa işte sınıf düzeninin değiştirilmesi, stratejilerimizin değiştirilmesi, farklı bir etkinliğe geçmemiz gerektiğini olarak da değerlendirebiliyoruz. İstenmeyen davranış diye görmeden. Tabii çok ciddi sorunlarla da birebir karşı karşıya kalabiliyoruz. Devamsızlıklar, hiç sınıfta görmediğimiz öğrenci veya dersini bırakmak isteyen, dersi almak istemeyen öğrenciler. Bunlar da sınıf dışında dikkate almamız gereken, belki okul yönetimi ve aile işbirliğiyle çözmemiz gereken ileri düzeyde disiplin sorunları olabilir. Bu da sınıfımız içerisinde yaratılan kültürün ve örgüt iklimin de verimliliğini etkileyecektir aslında. Bu da dikkate alınması gereken bir durum. Ki bilinmelidir, bir öğrencinin bu durumu 150 kişiyi etkileyecek düzeyde de bir durum olabilir. Yani göz ardı edemeyeceğimiz konular da söz konusu olabilir. Sınıfın fiziksel düzeni hep ideal olarak konuşuyoruz. Öğrenme ortamının verimliliği, kaç kişiye ders verdiğimiz, hangi düzende hitap edebileceğimiz, bunlar önemli. Bu verimliliği sağlayabilecek düzende ders verebiliyor muyuz? Bunlar da soru işareti olarak aklımıza gelen konular. Bunları da dikkate almaya çalışmalıyız. Sınıf ortamının fiziksel düzeni sınıf yönetiminin boyutlarından bir tanesi. Bunları daha böyle bir hızlı tekrar amaçlı oluyor çünkü daha bir hızlı geçmeye çalışayım. Fiziksel düzenimiz nedir? Soru şeklinde düşünelim. Kullandığımız yerleşim düzenimiz veya mevcut elimizde kullanabileceğimiz düzen sıralı düzenden başka. Çünkü yine Fatoş Hoca'yı görünce örneği hep aynı sanattan örnek aklıma geliyor. Resim atölyeleri olmazsa alanlara göre ya da laboratuvarlar olmazsa hep tıp öğrencilerinin düşünelim ki sıralı düzende konferans şeklinde dersleri öğrenmesi mümkün olabilecek midir? Olmaz. Laboratuvara girip uygulama yapması gerekiyor. Fiziksel düzende hedeflenen davranış değişikliğini destekleyen fiziksel düzen, yerleşim düzeni dikkate alınması gerekiyor. Yani burada anlatmak istediğimiz bu. Hedeflenen davranış nedir? Bu hedeflenen davranışın
gerçekleşmesi için hangi yerleşim düzeneği içerisinde yer almamız gerekiyor? Bunun sebebi de nedir? Temel amaç öğrenciler arasındaki etkileşimi sağlayabilmektir. En başta karıncaları bu anlamda ifade ettik veya penguenleri bu anlamda ifade ettik. Birbirlerine etkileşim sağlamaları gerekiyor ki kalıcı öğrenme ortaya çıksın, gerçekleşebilsin. İkinci kapsam plan ve programlar. Şimdi bunu daha önce de bahsettik. Hedeflenen davranışlar sizlerin yıllık plan veya dönem içerisinde hazırlamış olduğu ders planları var. Einstein sisteminde de hedef davranışlarınız nelerdir? Kullanacağınız faaliyetlerin neler olduğu soruluyor. Onlar aslında mantıksal bir düzenek. Bu yaratacağımız iklimin ve atmosferin dayanağı olarak karşımıza çıkıyor. Biz neyi planlıyorsak idealimizde onu yaşamak var aslında. Bu istenmeyen davranış yönetimi bize B planımızın da olması gerekliliğini vurguluyor. Ama esas da plan ve programın sınıf yöneticisi olarak bizlerin gerçekleştirmek için sınıfa geliyoruz. Öğrencilerimize de hedeflenen davranışları kazandırmaya çabalıyoruz. Bütün gayret ve çabamız bunun üzerine kurulmuştur. Sınavlarımız da bunun için gerçekleşiyor. Kullandığımız araç ve gereçlerimiz de bunlar için doğru şekilde seçilmesi gerekiyor. Tüm bunlar ders planlarının dayanağı içerisinde yer alması gerekiyor. Zaman düzeni ve yönetimi, zaman bize ayrılan süre, ders süresi ve etkinliğe harcayacağımız süre olarak karşımızda. Ders süresi ve uygun etkinliklerin gerçekleştirilmesi bu bizim elimizde. Sürenin aşması veya hedeflediğimiz süreyi gerçekleştiremediğimiz durumda öğrencilerin dersten sıkılması yine bize etkinliklere ayrılan sürenin daha fazla olması gerektiğine karşı bir uyarıcı niteliği olarak karşımıza çıkıyor. İlişkilerin düzenlenmesinde aslında pek de tercih edilmiyor literatürde artık istenmeyen davranış kelimesinin kullanılması. Olumsuz ifadeleri biz kendimizce ifadelendirdiğimiz zaman onu da hayata geçiriyor oluruz. Şu istenmeyen davranıştır diye artık bir kategori haline getiriyoruz olayları. Daha çok davranışların istenen düzeyde olması için gayret sarf etmemiz üzerinde ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Öğrenci davranışlarını etkileyen psikolojik etmenler ve sorunlar. Bunlar önemli. Ne açıdan önemli? Öğrenci davranışını biz nasıl tanımlıyoruz? Bizim aradığımız, beklediğimiz davranış nedir? Öğrenci kavramı. Öğrenci dediğimizde öğrenciden biz ne anlıyoruz? Öğretmen olarak sınıfa girdiğimiz zaman karşımızdaki kitleyi nasıl tanımlıyoruz? Ve sorun kavramı. Hangi noktalara sorun diye işaret ediyoruz? Bunlar önemli. Bu orkestrayı yönetirken esas da zaten öğrenci sorun ve bunların yönetilmesi noktasında yoğunluk yaşıyoruz. Bizim tanımlarımız, bizim uygulamalarımız ve bunun sonucunda da çözüm önerilerimiz yine bizim elimizden, bizim uygulamamızdan geçiyor.
öğrenci sorunları bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranış kaynaklı sorunlar olabilir. Yani 3 kategoride de değişik bir şekilde alanlarınıza göre ortaya çıkan öğrencinin gücünün yetemediği davranışlar olarak da karşımıza çıkıyor. Bizim amacımız öğrencinin davranışlarının veya potansiyelinin olumlu olduğu noktaları pekiştirmek ve pekiştirmeye yönelik faaliyetlere yoğunlaşmaktır. Bu her alana göre de değişebilmektedir. Tabii bunun gerisinde bizim sınıfımızı etkileyen dış faktörler de var. Karşımıza tüm dünyadan gelen farklı dünyaların insanları olarak tanımlıyoruz aslında. Her birey aynı değildir. Her bireyin farklı nitelik ve özellikleri vardır. Kimliği farklıdır. Öğretim ortamlarına karşı duyarlılığı ve beklentileri farklıdır. Uyum biçimleri de farklıdır. Bunları da görmezden gelemeyiz. Benlik, ekonomik ve toplumsal faktörlerin de sınıf yönetimi ortamını, bizim yönettiğimiz sınıfı etkilediğinin farkında olmamız gerekiyor. Gelişimsel sorunlar, uyum sorunları, aile içi kuşak çatışması, bu 3 maddeyi koymamdaki sebep ve ifade etmemdeki sebep, tabii ki biz gelişimsel sorunlar burada psikolojiyle ilgili ifade etmek isterim. Her bireyin beklentisi ve psikolojisi, belki o gün sınıfa girdiği modu farklıdır. Günlük bir psikolojiden de söz edebiliriz. Uyum sorunları, her insan aynı potansiyele sahip değildir iletişim ve etkileşim sağlamak için. Ve kuşaklar arası farklılıklar, en başta da söyledim. Bizim kuşaklara karşı, yeni gelen kuşaklara karşı tolerans gücümüzün biraz daha artması gerekiyor. Onların bize değil, bizim onlara ayak uydurmamıza yönelik gayret içerisinde belki de olmamız gerekiyor. Çünkü en temel hedefimiz öğrenciyi kazanmak diye yola çıktık, en başta ifade ettiğimiz. Bu faktörlerin, bu sorunların uyum, kuşak ve gelişim sorunlarının da varlığından haberdar olmamız gerekiyor. Sınıf yönetiminde disiplinin etkisi. Peki bunların farkındayız. İşte kuşak çatışmasının, gelişim sorununun diyoruz. Disiplinin etkisi şu kaçınılmazdır. Yani disiplin, kuralların anlaşılmadığı ortamlar, başarılı bir algı, öğrenme süreci geçirebilecek mi? Bu tartışılır. Bu nedenle en doğrusu disiplinin etkisinin karşı tarafa da kabulleniş içerisinde olması aslında önemli. Kimseye zorla disiplini dikte edemeyiz. Yani otorite, disiplin, sorumluluk bilinci kazandırılmadan bir şablon içerisine kimseyi koymamız doğru olmayacaktır. Zaten başarılı bir süreç olmayacaktır. Belki 1 saat koyarız, 1 saat dinler, 2. saat sonrasında o disipline ettiğiniz, otorite kurduğunuz başka arayışlar içerisine girer. En doğru ve mantıklı yol sorumluluk bilincinin hatırlatılması şeklinde karşımıza çıkıyor. Yargılama da doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ve en önemlisi davranışların, istenen davranışların pekiştirilmesiyle ilerlemek olacaktır. Öğrencinin sorununun da gerçekten sıklıkla istenmeyen, bize göre istenmeyen davranış veya öğrencinin, beklediğimiz öğrenci karşımızda diyorsa, sorun ne diye sorduğumuzda bu sorunun kaynağının bizim fikrimizce
budur demektense sorunun kaynağı neyse onun üzerine eğilinmesi gerekiyor. Öğrencinin sorununun ne olduğu anlaşılması gerekiyor. Köklü ve kalıcı çözümler bulabilmek için. Sınıfta kurallar belirleme, ilköğretim çağındaki öğrenci dahi olsa, yüksek öğretim çağındaki öğrenci bile olsa, kime kural biçeceksek biz, karşılıklı paylaşım ve anlaşma üzerine kurallar belirlememiz gerekiyor. Bizim kurallarımıza hangi yaş, kuşak ve hangi öğretim kademesinde olursa olsun kimseye uymak zorunluluğunda bırakamayız. Sınıf kuralları, sınıf yönetiminin işleyişleriyle, işlevleriyle de uyum göstermektedir. Çünkü demokratik bir ortam içerisinde insanların kalıcı öğrenebileceğini savunabiliriz. Kişisel istekler engel sağlayabilir. Bunlar önemli. Öğretim sürecinin düzenli ve nitelikli olması gerekir. Ki bu kurallar da bunlar için elverişli. Bu kuralların olması bunları sağlayacaktır. Öğrencilerin sorumluluk duyguları hangi yaşta olursa olsun sadece sorumluluğu 5-6 yaşında alır diye düşünmeyelim. Belki de o zamana kadar alamamıştır, sizin sınıfınıza geldiği zaman öğrenecektir. Sorumluluk bilincini o yaşta bile kazandırmaya çalışmalıyız. Böylelikle sorumluluk bilinciyle paylaşma bilinci, eşitlik ve adalet bilinci de beraberinde gelecektir. Belki bizim kurallarımız, birlikte oluşturacağımız kurallar öğrencilere öğrendiği 3-5 kelimenin dışında bu becerileri de kazandırmaya elverişli bir ortam sağlayacaktır. Çünkü biz sadece yetiştirdiğimiz öğrencinin anlattığımız konuyu öğrenmesini değil, bununla beraber bilgi ve becerilerinin de gelişmesini, araştırma becerisi olsun, sorumluluk becerisi olsun, paylaşma, etkileşim, öğrenciyi hayata hazırlayabilecek becerilerin de geliştirilmesinin sınıf ortamında yaratılabileceğini, önemini ifade etmemiz gerekiyor. Sınıf yerleşim düzeninden biraz bahsetmek istiyorum ben. Kurallarımızı ortak karar verelim dedik, paylaşalım, hemfikir olalım. Çünkü iletişimde ortak algı ve yaşantı bizim için önemli. Bir de bizim ders planımız ve programımıza göre bir takım yerleşim düzenleri örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan bazılarını bahsedelim. Sınıf yerleşim düzenlerini 4 grupta toplayabiliriz. Klasik düzen, ki şu anda bizim sıralı düzen sürekli, belki sınıf kalabalığı, öğretim ilke ve yöntemleri, teknikleri bölümünde bundan bahsettik. Sınıfımız kalabalıksa, birden fazla insan, birçok kitleye hitap edebilecek durumdaysak, düz anlatım kullanacaksak, bunları seçme sebeplerimiz de aslında mantıksal bir düzeneye bağlıdır. Hangi yönteme ve hangi tekniğe eğer kullanma niyetindeysek, bunlar da beraberinde karar vermemiz gereken noktalar. Bireysel düzen, daha önce de örnek verdik. Belki bireysel çalışma yapması gerekiyor öğrencilerimizin. Bunu kullanmamız gerekir. Tek grup düzeni, çok grup düzeni, laboratuvar ortamları için veya okul öncesi öğretmenliği baktığım zaman bildiğim noktalarda örnek vermeye çalışıyorum. Materyal geliştirmeye yönelik çalışmalarda da grup düzenlerinden faydalanmamız mümkün olabilecektir.
Bunları sırasıyla notlarımda zaten neden bireysel yerleşim düzeni veya bireysel yerleşim düzeninin faydaları nelerdir? Tep grup yerleşim düzeni nedir? Görselleriyle ve faydalarıyla birlikte ifade etmeye çalıştım. Daha çok bugün istenmeyen davranışların stratejileriyle ilgili konuşup sunumumu tamamlamak istiyorum. Bunları ama sizlerle paylaşmak istedim. İstenmeyen davranış, ki bunu artık kullanmak istemiyoruz biz. Hep beklenen, bizim nasıl bir davranışı ifade ettiğimiz veya neyi beklediğimizi önce kendimiz bilmemiz gerekiyor. Sınıf yöneticisi olarak öğretmen dedik ki bu yönetimin içerisinde lider öğretmendir, lider olduğu kadar rehberdir. Yönetimin organizasyonlarda bile sadece bir yöneticiye mahsus olmadığını, katılımcılık anlayışıyla sınıfta oturan öğrencilerimizin de bu yönetime katılmasının önemli olduğunu vurguluyoruz. Eğitsel çabalarımızı engelleyen her davranışı biz istenmeyen davranış olarak tanımlayabiliriz. Belki sizler kendinizce bunları farklı bir tanım ve kategori içerisine koyabilirsiniz. Eğitsel çabalarımızı engelleyen davranış. Bu bir üslup olabilir, bu bir gürültü ses olabilir, bu bir davranış, fiziksel şiddet davranış olabilir. Bu size göre tanımlanabilir. Ama bir öğretmen için eğitsel çabasını, emeğini, sarf ettiği enerjiyi engelleyen herhangi bir davranış bizim beklediğimiz davranış değildir. Eğer biz bu işlevleri gerçekleştirmek istiyorsak, demokratik bir ortamdayız. Evet, tolerans gücümüz de buna elverişli olacak. Beklenen davranışları pekiştireceğiz ki ardı bizim beklemediğimiz davranış olarak karşımıza çıkmasın. Düzenli bir ortamın varlığını oluşturacağız ki düzensiz bir ortamla karşı karşıya kalmayalım veya bize sunulan zaman ve süreyi verimli kullanacağız ki ne bir dakika fazla ne bir dakika eksik bunun açığını vermeyelim. Ve buna bağlı olarak bizim çaba ve emeğimizi engelleyen davranışları ya önleyeceğiz ya da artık tahmin edilemezlik boyutunu da dikkate alarak tahmin etmediğimiz bir istenmeyen davranış durumunda değiştirme gayreti içerisine gireceğiz. İstenmeyen davranışın istenen bir davranışa dönmesinde etkili faktörler, yani bunlar küçük, çok basit noktalar ama istenmeyen bir davranışı bir anda bir dönüşüm sağlanması konusunda etkili. Sınıf içi iletişim. Belki siz görmezden geldiğiniz bir öğrenci ise onunla iletişime geçtiğinizde göz teması bile bunun için önemli. Sadece sözlü olarak bir şey söylemeniz gerekmiyor. Göz temasıyla bile iletişime geçtiğiniz zaman öğrencinin kopmuş olduğu bir ortamdan daha sonra yine sınıfın akışına, ahengine katılmaya gayret gösterdiğini görebiliriz. Oturma düzeni, zaman, ders içeriğinde yapılacak değişiklikler, disiplin kuralları, bizim rolümüz, kişisel rolümüz de çok önemli ve sınıf organizasyonu. Aslında tüm bu faktörler bu organizasyonun oluşturulmasında da etkendir. Bize düşen görevler arasında hoşgörülü olmak, sabırlı olmak ve tolerans diyorum ben en fazla yapılan
son zamanlardaki yapılan çalışmalarda tolerans gücümüzün, duygusal güçlülüğün hakim olması, dengede olması öneriliyor. İstenmeyen davranışların kaynakları vardır. Bunlar da önemli. İstenmeyen davranış kaynakları ve istenmeyen davranış örnekleri var. Bunlar üzerinde örneğin sağlığı bozucu alışkanlıkların kötü alışkanlıkları olan öğrencimizin sınıfta olması. Bunlar arkadaş çevresi, yani bizim hani sorun kaynağını ele alıp çözmeye yönelik adımlarımızda görebilmemiz gereken bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bunların da sınıf içi ve sınıf dışı etkenlerin dikkate alınması gerekiyor. İstenmeyen davranışların önlenmesinde başlayarak 4 temel stratejiden söz edeceğiz. Önlenmesi için neler yapabiliriz? Oluşmadan, bizim için en temel noktanın oluşmasını ortadan kaldırmak. Bizim çabalarımızı yıkıcı davranışların oluşmasını engellemek. Öğrenciye istenen davranışın ne olduğu ile ilgili bilgi ve mesaj vermek birinci stratejimiz. Yani öğrenciden ne beklediğinizi önceden söylememiz gerekiyor. Bu da onun o tür eğilimlerini ortadan kaldırır diye ümit ediyoruz. Bu tür konularda tahmin edilememezliği boşuna söylememiş bulunuyoruz. Sosyal ortam sınıf dediğimizde bazen iddia ettiğimiz konuları bu sosyal ortam oluşu çürütebiliyor. Bu nedenle kullanabiliyoruz bu stratejileri. Zaten siz doğasında ve akışında kullanıyorsunuzdur. Ama konuşmak isteyenler parmak kaldırsın. Şimdi bu biraz çok daha bunu yapabiliyor mular, yapamıyorlar tartışılır. Ama biz bunu önceden yönlendirme yapma, önlemenin içerisinde aslında yönlendirme mesajları vermek yer alıyor. Öğretmenin istenmeyen bir davranış karşısında ikna edici, inandırıcı olması. Bu da çok önemli. Bu ceza vermemiz konusunda bunu niye yazdım? Üzücü, duygusal baskı yapılması anlamında değil bu arada. Bu da çok önemli. Öyle algılanmaması gerekiyor. En azından ceza vereceğiniz mesajı verilmemesi için ifade ediyorum. İkna edici de olmamız gerekiyor neyi beklediğimize dair. İstenen davranışların desteklenmesi ve cesaretlenmesi, bu da önemli. Ne bileyim, belki bir ödev ile bir öğretim ve proje içerisinde bunu söylenmesi, istenen davranışların ortamının oluşturulması ki bu bizim tamamen kullanacağımız yöntem ve tekniklerle ilgili. Belki soru cevap kullanırsınız, belki tartışma ortamı yaratırsınız, beyin fırtınası yöntemini kullanırsınız. İstenen davranışların oluşabileceği bir ortamı siz yaratır sunarsınız. Artık gerisinde bunun ne gerçekleşeceği bu sosyal ortamda birlikte gözlemlersiniz diye düşünüyorum. Ve sunumumuzda son aşamasında da evet, önleyemedik bu 4 stratejiyle, mevcut bir istenmeyen davranış oluştu. Bize göre yine hatırlatıyorum çünkü yanlış anlaşılmasını da istemiyorum. Bu önemli bir nokta. Kime göre istenen, kime göre istenmeyen. Bu sınıfın lideri, yöneticisi ve o iklimi oluşturacak rehber sizseniz tabii ki size göre tanımlar çok önemli.
Birinci stratejimiz sorunu anlamak. Belki bunu sormadan gözlemleriniz yoluyla öncelikle sorunu anlarsınız. Arkadaşıyla uyumsuzluk yaşıyordur. Belki sessizce fark etmeden yer değişikliği söz konusu olabilir. Belki gerçekten çocuğun kendisi değil, çevresinden kaynaklı bir sorun vardır. Yani bunu yargılamadan, hüküm vermeden sorunu anlamak gerekiyor. Görmezden gelmek, hep bu telefon meselesi, hep aklıma gelir görmezden gelmek. Bazen telefonlarla oynamak, mesajlaşmak söz konusu olabilir ama 2-3 dakika belki sürecektir o mesajlaşma süresi. Siz onu sorun olarak ortaya koyduğunuzda 15 dakika zıtlaşmayla geçen verimsiz bir süreci de göze alıyor muyuz? Veya almıyor muyuz? Bu bize göre artık değişecek. Görmezden mi geleceğiz? Yoksa bunu bir başka davranışın diğerlerinin de yapmaması için örnek teşkil eden bir örnek olarak mı sunacağız? Buna karar vermemiz gerekiyor. Uyarmak, belki telefonlarınızla oynamamanız gerekiyor ders süresince diyerek ufak bir kısa hatırlatma. Neden kısa bir hatırlatma diyoruz? Çünkü bizim zaman ve süremiz var. Esas hedefleyip bizim üzerinde durmamız gereken öğrencilerle yapacağımız tartışmalar veya ufak gerilimler değil aslında hedefimiz. Bizim tam anlamıyla onları bizim söylediğimiz şekilde söylediğimizi algılaması üzerine bir kurguda ilerlememiz gerekiyor. Derste değişiklik yapmak, bu da önemli bir strateji. Bunu yine belirttik. Belki yöntem, belki teknik, belki yerleşim düzeni. Kalkın halka halinde olun, grup çalışması yapıyoruz deyip B planı olabilir. Araç gereçlerin değişikliği olabilir. Sorumluluk vermek genelde küçük yaş gruplarında olur ama büyük yaş gruplarına da geçmiş bir stratejidir bu. En haylaz olan kişiye bir sorumluluk vermek, yoklama listesini alma, projeleri toplama, kontrol etme gibi belli bir süre kontrolde tutabilmek için sorumluluk bilincinin verilmesi. Öğrenciyle konuşmak, tabii bu sınıf ortamında değil, sınıf çıkışı, bir de tehdit şeklinde değil, konuşmak istiyorum, bak bu ders bitsin, seninle konuşacaklarım var şeklinde değil. Sadece sorunu daha iyi anlayabilmek adına öğrenciyle konuşmak ve anlamak önemli. Yanlışı çözebilmek için. Bazen en başta söylediğimiz gibi okul yönetimi, aile ve rehber uzman işbirliğiyle yapılabilecek görüşmelerle de karşı karşıya kalabiliriz. Yüksek öğretimde öğrencilerin geniş çevresi, arkadaşları, yaşadığı ortamlar, ekonomik, kimlik, toplum dedik sınıfa taşınan bu tür faktörler de öğrencinin sınıfta olmadığını, yani fiziken burada olduğunu ama ruhen burada olmadığını gözlemleyebileceğimiz konular da olabilir. Ortada hiç tahmin etmediğimiz anda yaşadığımız, biliyorum hepimiz yaşıyoruzdur, gergin anlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşı cevaplarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlar sadece bir öğretmenin bir sınıfta çözebileceği sorunlar olmayabilir. Bu bağlamda hem okul yönetimi, hem aile, hem de rehber uzman işbirliğinin de
her kademede, eğitimin her kademesinde ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz biz. Buna da başvurulması gerekir. Ve en son ceza, ki bizim yüksek öğretimde cezayı verecek merci çok ciddi noktalarda öğretmenler olarak bizler değil, disiplin kurulları var, etik kurulları var. Yine de görüşülüp hemfikir olunabilecek şekilde cezaların, ama bu cezaların niteliğinin de öğrenciyi kazanacak düzeyde olması gerekiyor. Ki bugün katılmış olduğumuz disiplin kurullarında öğrencilere vereceğimiz cezaların toplumsal faydasının da nasıl olması yönünde, sorumluluk bilincinin nasıl gelişmesi yönünde cezalar veriyoruz. Bugün ben katıldığım kurullarda bu yönde bir yaklaşım sergilemeye çalışıyorum ki amacımıza ulaşalım. Ötekileştirdiğimiz, dışladığımız ve cezalandırdığımız sürece kayba uğruyoruz. Hem biz enerji açısından hem de öğrencinin geleceği açısından. Bu nedenle en başa dönüp diyebiliyoruz ki ceza verilirken sorunu çözme niteliğini düşünüp öğrenciyi kazanma yolunda ilerlememiz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.